Merhaba değerli arkadaşlarım. Hepiniz bir videomuza da hoş geldiniz, sefa geldiniz. Arkadaşlar, bazen böyle aralar biraz uzayabiliyor. Tabii yaz ayları biraz daha işlerin yoğun olduğu zamanlara denk gelebiliyor. Bu konuda affınıza sığınıyorum değerli kardeşlerim. Şimdi değerli arkadaşlar, bugün kendi kadromla alakalı sohbet edeceğim sizlerle. Ederken de bazen böyle yeni arkadaşlar için de kulaklarında bir fısıltı olması amacıyla bazı şeyler aktaracağım. Ondan evvel şöyle paylaşmak istiyorum. Bu sezon iki defa kura çılgınlığı etkinliğinde bir 70. seviyeye bir de 65. seviyeye kadar geldik. Gerçekten yani bu sezon çok verimli geçtiğini söyleyebilirim kura çılgınlığının. Artı bunun dışında e, iki ya da üç kere de işte 35, 36. seviyelere kadar geldik değerli arkadaşlar. Şimdi tabii malum hepimizin yaptığı, herkesin yaptığı şey sezon sonunda birer günlük antrenörleri kullanmak. Ama ben bu sezon dediğim gibi 1.70 bir de 65'in seviyeye kadar gelince ve oldukça da fazla elimde birer günlük antrenörler oluştu. Gördüğünüz gibi 3 tane, 4 daha 7, 9, 13, 14, 16, 19, 24, 26, 29 tane antrenörümüz oldu diyebilirim değerli kardeşlerim. Şimdi değerli arkadaşlar, kartlara hiç girmiyorum. Şu anda 397'deyiz. Bununla ilgili daha sonra inşallah konuşacağız değerli arkadaşlar. Ha, bu arada kartlar demişken aşağıda açıklama kısmına iki tane Messenger'daki grubun linkini bırakacağım. Gerçekten bir tanesi bu takasla ilgili bir grup. Oldukça aktif olduğunu söyleyebilirim. Katılmak isteyen arkadaşlar varsa da o linkten katılma isteği gönderebilirler. Yöneticiler tarafından uygun görülürse onaylanacağını söyleyebilirim. Bir de maç desteğiyle ilgili bir grup var. Burada da işte oradaki arkadaşlar birbirleriyle hani başlarına destek vermek amacıyla kurulmuş. Bunun da linkini açıklama kısmına veya yorum kısmına sabitleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ben ne yapıyorum kadro planlamamda? Bununla ilgili konuşmak istiyorum müsaade ederseniz. Şimdi arkadaşlar ben her zaman şunu söylüyordum size. Altyapıdan altyapı altyapı. Yani altyapıdan oyuncu çıkarmanızı her zaman tavsiye ediyorum. Transferdense. Bakın bu sezon bir tek kalecimiz hariç şöyle göstermek gerekirse kalecimiz Yunan bir kaleci ve 31 yaşında arkadaşlar artık yavaş yavaş bu bizdeki miadın sonuna geliyor. Tabii her ne kadar overall'ı yüksek de olsa becerileri iyi de olsa artık yavaş yavaş miadını dolduruyor diyebilirim. Şimdi ben böyle devamlı tazelediğim zaman değerli arkadaşlar bunu yeni başlayan arkadaşlar da kadro planlamasında göz önünde bulundursa sevinirim bu konuşmaları. Bir fısıltı olursa kulaklarında sevinirim değerli arkadaşlarım. Şimdi bunun dışında kaleci hariç hepsi zaten bizim altyapıdan yetişen oyuncularımız değerli arkadaşlar. Hepsi altyapıdan gelen oyuncular. Aynı zamanda tanıtmış da oluyorum. Şöyle söyleyeyim yani bazen bu tanıtımlar biraz sıkıntı olabiliyor. Özellikle FED başlarında izleyen arkadaşlarımızın FED'lerinden rakip olanlar olabiliyor. Görenler olabiliyor. Bazen böyle ufak tefek de tabii kendi kendimizi ele verdiğimizi de söyleyebilirim değerli arkadaşlarım ama tabii taktikleri vermeyeceğim. Taktikleri vermeyeceğim. Uzun süredir aynı şablonla oynuyorum. Yani ben videolarda genelde hep size bunu tavsiye ediyorum. Çünkü aynı şablonla oynadığınız zaman, şablonu çok fazla değiştirmediğiniz zaman başarı oranı da bir miktar arttığını söyleyebilirim değerli arkadaşlar.
Bakın gördünüz hep altyapı. Bunu şu göstermiştim zaten. Aynı dediğim gibi yani hepsi altyapıdan yetişen oyuncularımız değerli arkadaşlarım. Evet, gördüğünüz gibi yani hepsi altyapıdan yetişmiş. Daha 19 yaşında. Tabii bunlar drop ballarla yükselmiş. Tabii doğal olarak yani tahmin edersiniz ki drop ballarla yükseltiyoruz. Daha evvelden drop ballarla ilgili size e, bazı şeyler söylemiştim. Suni bir geliş ama normalde bizim bu tip oyuncuları yapma şansımız normal şekilde çok zor. Yani binlerce yeşil harcamamız lazım. Ve çok zamanımızı şey yapması lazım. Ben bu en kısa yol olarak yani bütün takımlar artık bu drop ballarla oyuncularını bir miktar istedikleri seviyeye getirmeye çalışıyorlar diyebilirim değerli arkadaşlarım. Şimdi onun dışında hemen çok kısa kısa gösteriyorum size zaten bu şeyi. E, Yunus Köse. Yani bunların kaleci hariç şu anda hepsi altyapıdan yetişmiş öz be öz Türk oyuncular. Görüldüğü gibi arkadaşlar takımımızın sistemi de bu. Balkan evet bu Balkan 24 yaşında aynı şekilde. Aynı şekilde. Yani ben yaşı belli yaşa gelmiş oyuncuları yerine muhakkak oyuncu yetiştiriyorum. Mesela Fırat Öztürk de altyapıdan gelmişti. Tabii 30 yaşına geldi. Dolayısıyla hala daha tabii ki iş görüyor. Yani kesinlikle iş gören bir oyuncu. Zaten oranlarını ve sayısal şeylerini görüyorsunuz. Ama dolayısıyla onun yerine de bir iki sezon içinde yeni bir şey yapacağız. Ali Cesur, e, onun için söyleyecek şu anda bir şey yok. En üst seviyeye kadar çıkmış bir golcümüz değerli kardeşlerim. Beceriler, beceriler ortada Ali Cesur içinde. Tabii şimdi bunun dışında yedekler de aslında bizim çok fazla iyi. Mesela değerli arkadaşlar, yani bu şimdi yedek oyuncumuz. Oyun tarzını çok fazla yükseltmedik bunun. Yani bunlar yedek oyuncular. Bu forveti destekliyor. Forvetin ikinci adamı olarak gözüme yani söyleyebilirim bunu açıkçası. E, Bunlar tabii hep zamanında gelmiş oyunculardı. Yani şunu söylemek gerekirse buradan Acar yine altyapıdan gelmişti. Hala daha yedeğe düşmesine rağmen yine de her bakımdan iş yapacak görüntüde oyuncular diyebilirim değerli arkadaşlar. Şimdi bunun dışında tabii tek takıma gönderdiğimiz oyuncularımız da var. Hatta tek takıma dediğim gibi üçüncü forvetimizi de gönderdik ve diğerleriyle beraber. Dolayısıyla böyle bir şey var. Şimdi arkadaşlar Gençlik Akademisi'ne müsaade ederseniz bir gidelim. Bakın şurada başta da göstermiştim. Kalecimiz 31 yaşında. Artık 32 yaşına geliyor. Her ne kadar tamam overall'ı fena değil. Becerileri iyi de olsa onun yerine bir kaleci aktarmak durumundayız değerli arkadaşlar. Dolayısıyla bundan sonraki sezonlarda da bu tamamen Mertoğlu'na kaleyi bırakacağız. Tabii kademe kademe. Yani bunu da daha evvel videolarında sizlerle paylaşmıştım. Hemen adapte etmeyin dedim. Yani altyapıdan çıkan oyuncuyu hemen bir şekilde alt takımda kullanmayın. İlk yarım sezon, hiç olmazsa yarım sezon değişmeli gidin. Daha sonrasında yavaş yavaş ilk 11'e adapte edersiniz dedim. Ki ben çünkü oyun tarzını belli bir seviyeye getirmeden de ilk 11'e adapte etmiyorum. Dolayısıyla arkadaşlar şimdi burada fısıltı olacak şey şu. Altyapıdan muhakkak yani kadronuzu dönüştürmek için diyeyim daha doğrusu öyle söyleyeyim. Dönüştürmek için muhakkak altyapıyı kullanın arkadaşlar. Evet, ben birer birer çıkartıyorum. Artık yavaş yavaş mesela kaleciden sonra ki hedefimiz AMC olacak. Yani
Fırat Öztürk'ün yerine bir AMC mevkiine oyun. Yani ben yine sistemi değiştirmeyeceğim. Aynı sistemde oynayacağım. Yani e, maç içinde değişiklikler yapıyor muyum? E, Yani çok gerekirse, çok fazla gerekirse yapıyorum. Ama bunun dışında e, çok fazla gerekmediği sürece aynı sistem göstermeyeceğim ama aynı taktiklerle devam ettiğimi söyleyebilirim değerli arkadaşlar. Yani size de tavsiyem altyapıdan illa bir oyun çıkaracak değilsiniz. Bir, iki neyse yani altyapıdan dönüştürün arkadaşlar. Ve formasyonunuz neyse ne formasyonla oynuyorsanız oynayın. Formasyonu çok fazla değiştirmeyin. Ha, maçta sıkışırsınız. Maç esnasında varyasyon yapmak istersiniz. Eyvallah. O zaman orada oynama şansınız olur. Ha, o zaman da ne oluyor? Birkaç mevkili oyuncular. Daha ben bunları hep defalarca zaten videolarda sizlerle paylaştım. E, Birkaç mevkili oyuncular da size o maç içinde kaydırmanızda fayda verebilir. Ha, oyun tarzı ona uygundur değildir ama en azından o mevkide kaydırmanıza fayda verebilir değerli dostlarım. Şimdi tabii güncel bir konu aslında bu kartlar ama şu anda karta girmeyeceğim ama sayıyı söyleyebilirim. 400 kart içinde 397 yani biteceğini yine zannetmiyorum. Aşağı yukarı bu sezonda bu şekilde gidecektir. Ama o alta bırakacağım Messenger gruplarına siz de katılırsanız tabii yöneticiler onayı olmak kaydıyla fayda sağlayacağınızı düşünüyorum değerli kardeşlerim. Yani bugün böyle bir kadro üzerine yani kadroyu sizlerle paylaşmak istedim açıkçası. Merak eden arkadaşlar var. Çünkü de hani onlar da bu şekilde böyle bir e, çalışma yapalım dedik. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. E, İnşallah sezon sonunda kartlarla ilgili yine bir kaç şey söyleyeceğim şeyler olabilecek. Şimdilik bu bende kalsın. Onun dışında hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoş kalın, esen kalın.